Medine. Bir şehir düşün. Her taşı dua görmüş. Her sokağa umut. Ama o sabah şehir nefesini tuttu. Güneş yine doğdu. Ama bu kez ışık her yere ulaşmadı. Çünkü şehir bir şey hissetmişti. Büyük bir kopuşu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Bu bir ölüm değildi. Bu, insanlık tarihinde açılan sessiz bir yarıktı. Kimileri inkar etti. Kimileri sustu. Kimileri gözlerini kaçırdı. Çünkü herkes aynı korkuyla yüzleşti. Şimdi ne olacak? Gizemini anlamak için önce 1400 yıl öncesine gitmeliyiz. Bu dünya bugünkünden çok farklıydı. Işık söndü ve ben gölgede kaldım. Onları şafağa nasıl götürebilirim? Şimdi ne olacağız? Güçlü kalmalıyız ama kuzeydeki durum vahim. O ölmedi, o yaşıyor. Eyvah olsun bize. Bu doğru değil, o peygamberimiz. Bırakın beni. O ölmedi. Yalancılar. Ne oluyor böyle? O ölmedi. Kim ölecek derse onun kafasını keseceğim. Bizden bir lider olmalı. Medine'deniz. Size barınak sağladık. Bu bize borçtur. Hayır, onun kabilesinden, Kureyş'ten. Gelenek budur. Bunu biliyorsun. Vallahi kabul etmiyoruz. Bu karar yanlış. Dinleyin beni. İsyan çıktı. Bazı kabileler zekat vermeyi reddediyor. Güvenlik tehlikede. Halifem, kabileler dağılıyor. Zekatı vermeyi reddediyorlar. Efendim, kabileler isyan etti. Zekatı reddediyorlar. İsyan mı? Biat Muhammed'eydi diyorlar. O gitti. Yükümlülük de kalktı. Sana taklakar. Sahte peygamberler akbabalar gibi yükseliyor. Tüm Arabistan'la aynı anda nasıl savaşabiliriz ki? Taviz istiyorlar. İnancın tek Taviz yok. Savaşa yürüyoruz. Devlet yıkılmayacak. Allah'a yemin ederim ki onlarla savaşağım. Kim namazı zekattan ayırırsa onlara savaş açacağım. Tek bir buğday tanesi için bile. Eğer borçlarını inkar ederlerse devletin tüm ağırlığını üzerlerine salacağım. Orduları hazırlayın. İslam devleti yeniydi. Kırılgandı ve düşmanları vardı. Ama asıl tehlike henüz görünmüyordu. Medine sakin görünüyordu. Ama çöllerde fısıltılar dolaşıyordu. Kabileler konuşuyordu. Sözler ölçülüyordu. Sadakat tartılıyordu. Biz Muhammed'e bağlıydık. Devlete değil. Bu cümleler masum değildi. Bu cümleler bir işaretti. Zekat reddedildi. Bu bir vergi meselesi değildi. Bu otoritenin reddiydi. Devlet çatırdamaya başladı. Henüz peygamber toprağa verilmemişti. Ama iktidar boşluğu hissediliyordu. Ve boşluk entrikayı çağırır. O ölmedi, geri dönecek. Yalan söylüyorlar. Cevap gecikirse her şey bitebilir. İşte tam o anda Hazreti Ebubekir Ömer! ayağa kalktı. Or, Sesi yüksekte değildi otur. ama sözleri ağırdı. kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah Allah diridir ve ölmez. ölümsüzdür. Bu sözler bir teselli değildi. Bu sözler bir hatırlatmaydı. Çünkü mesele bir insan değildi. Mesele yolun devam edip etmeyeceğiydi. Ama söz yetmezdi. Şimdi bir karar gerekiyordu. Halifelik. Bu kelime ilk kez bu kadar ağırdı. Peygamber yoktu. Vahiy bitmişti.
Ama ümmet duruyordu. Ve herkes aynı soruyu kalbinde taşıyordu. Bu yük kimin omuzlarına binecekti? Tartışmalar başladı. Sessiz değildi. Ama bağırış da yoktu. Çünkü herkes biliyordu. Yanlış bir adım her şeyi parçalayabilirdi. İşte tam bu noktada Hazreti Ebubekir'in adi söylendi. O istemedi. Geri durdu. Ama zaman yoktu. Devlet bekleyemezdi. Ve biat verildi sessizce. Bir. O an tarih yazılmadı. O an tarih ayakta tutuldu. Yön belirlendi. Ama yol karanlıktı. Hazreti Ebubekir halife oldu. Bu bir zafer değildi. O yumuşaktı. Merhametliydi. Ama önündeki dünya acımasızdı. Devlet çözülüyordu. Ve karar verildi. Zekat vermeyenle savaşılacaktı. Bu karar masada alınmadı. Bu karar tarihin kalbine saplandı. Çünkü bu karar kan getirecekti. Ama düzeni koruyacaktı. Ve kaos başladı. Kaos yalancıları doğurur. Duyduğuma göre çok güçlümüş. Evet ama bazıları onun sahte peygamber olduğunu fısıldıyor. Mucizeye bakın. Su fışkırıyor. O gerçekten peygamber. Allahu Akbar. Gökyüzü benimle konuşuyor. Ben sizin rehberinizim. Tanrı beni sizi karanlıktan kurtarmak için seçti. Beni takip edin ve kurtulun. Arazileri güneydeki Pınar'ın sınırında. Onları alın. Artık ihtiyacı yok. Müsellim ortaya çıktı. Sözde vahiyler, kalabalıklar, kandırılan insanlar. Esvet el-Ansi ortaya çıktı. Gerçek bulanıklaştı. Hak ile yalan iç içe geçti. Tehlike artık sınırda değildi. Tehlike içerideydi. İslam devleti kendi içinden çözülüyordu. Hazreti Ebubekir geri adım atmadı, ordular gönderildi. Ve bir isim karanlıktan çıktı. Halid bin Velid. Ridde savaşları başladı. Bu savaşlar fetih değildi. Bu savaşlar bir temizlikti. Akraba akrabaya karşı. İnanç, inançla çarpıştı. Toprak kana doydu. Hafızlar düştü. Bir. Bu kayıp sessizdi. Ama etkisi ölümcüldü. Çünkü söz uçar. Vahiy kaybolursa her şey kaybolurdu. Ve işte o anda sessiz bir karar alındı. Kur'an toplanacaktı. Zeyd bin Sabit görevlendirildi. Kemikler, parşömenler, ezberler. Her ayet kontrol edildi. Şüpheye yer bırakılmadı. Bu çalışma sessizdi. Ama etkisi yüzyıllar sürdü. Savaşlar sona erdi. İsyanlar bastırıldı. Devlet ayakta kaldı. Ama beden yorulmuştu. Hazreti Ebubekir hastalandı. Ve emaneti devretti. Hazreti Ömer. Hazreti Ebubekir geride şehirler bırakmadı. Ama bir şey bıraktı. Ayakta kalan bir devlet. O kılıçla değil, iradeyle kazandı. Tereddüt etseydi yalnız bir adam kaybolmazdı. Tarihin yönü değişirdi.